Sesin görüntüye dönüştüğü uncymatics ve frekansların gizli dili. Görmediğin bir şeyi hayal edebilir misin? Peki ya sesi? Görebileceğini söylesem, üstelik bu sadece bir hayal değil, gerçek. Ve bu gerçek, evrenin en gizli kodlarından birine açılan bir kapı olabilir. İşte karşında cymatics, sesin şekle dönüştüğü bilim. Her şey aslında çok basit bir deneyle başladı. Düz bir metal plakaya biraz kum serildi ve bu plaka farklı frekanslardaki ses dalgalarıyla titreştirildi. Sonuç mu? Kum taneleri göz kamaştırıcı geometrik desenlere dönüşmeye başladı. Ve her frekans tamamen farklı ama matematiksel olarak düzenli bir şekil oluşturdu. Adeta ses görünür hale gelmişti. Bu desenlere Chladni figürleri deniyor. İlk kez 18. yüzyılda Ernst Chladni tarafından gözlemlendi. Fakat bu basit gözlem çok daha derin bir gerçeği açığa çıkardı. Ses, maddeyi düzenleyebilir, frekans, formu belirleyebilir. Cymatics bilimi bunu kanıtlıyor. Ve bu bilgi sadece güzel desenlerden ibaret değil, çünkü bu desenler her yerdeler. Evrenin yapısında, bitkilerin yapraklarında, deniz kabuklarının sarmalında, İnsan DNA'sının helezonik yapısında bile bir frekans değişikliği şekli de değiştiriyor. Yani bir sesi biraz artırdığında şekil birdenbire bambaşka bir düzene geçiyor. Bu da bize şunu söylüyor: frekans düzen yaratır. İşte bu fikir bazı bilim insanlarının aklına şu soruyu getiriyor: evrenin kendisi de bir frekans ürünü mü? Düşünsene, büyük patlama sadece bir enerji patlaması değil de bir titreşim başlangıcıysa, belki de varlığın ilk anı bir kozmos notasıydı. Ve her şey bu nota etrafında şekillendi. Bugün modern fizik, parçacıkların bile aslında birer titreşim olduğunu kabul ediyor. Sicim teorisine göre evrenin temel yapı taşları noktasal parçacıklar değil, titreşen iplikçikler. Her biri farklı titreştiğinde farklı parçacıklar ortaya çıkıyor. Elektron, kuark, foton, yani varlık özünde bir melodi olabilir. Bizlerse yürüyen şarkılar. Peki cymatics sadece teorik bir oyun mu? Hayır. Bugün tıpta ses dalgalarıyla yapılan ultrason teknolojisi bunun bir örneği. Hücreleri titreştirerek yok eden frekans terapileri tümör tedavisinde araştırılıyor. Bitkilere klasik müzik dinletilen seralarda büyümenin hızlandığı gözlemleniyor. Hatta bazı araştırmacılar belirli ses frekanslarının DNA onarımını destekleyebileceğini savunuyor. Sesin form üzerindeki bu etkisi insan üzerinde de derin sonuçlar doğuruyor. Çünkü bizim vücudumuzun %70'i su ve su sesi mükemmel bir şekilde iletir. Japon araştırmacı doktor Masaru Emoto'nun yaptığı deneyler su kristallerinin farklı kelimelere ve müziklere nasıl tepki verdiğini gösterdi. Sevgi ya da teşekkür sözcükleriyle etkileşen su kristalleri muazzam simetrik desenler oluştururken, nefret gibi kelimelerle bozulmuş şekiller ortaya çıktı. Bunlar bilim çevrelerinde hala tartışmalı olabilir. Ama inkar edilemeyen bir şey var. Ses, maddenin düzenini değiştirebilir. Ve şimdi düşün, her sabah duyduğun sesler, kendi iç sesin, düşüncelerin. Bunlar sadece soyut şeyler mi? Yoksa bu sesler seni şekillendiriyor mu? Her söylediğin söz, içindeki titreşimleri değiştiriyor olabilir. Belki bir dua, sadece psikolojik bir rahatlama değil, hücrelerine ulaşan bir frekanstır. Belki bir ninni, sadece bir gelenek değil, bebek beyninde bir kozmik düzen yaratıyor. Cymatics sadece sesi görselleştirmiyor. Evrenin dilini işitmeye başlıyoruz. Sesin şekle dönüştüğü an aslında bir sır perdesinin aralandığı andır. Çünkü belki de her şey bir titreşimle başladı ve o ilk ses hala içimizde yankılanıyor olabilir.